Merhabalar, Okinawa'dan herkese selamlar. Bu sefer size Japonya'nın Hawaii'si olarak bilinen en güneyde en güzel tropikal adalarından bir tanesi Okinawa'dan sesleniyorum. 3-4 gün burada kalacağım. Arkadaşlarımla beraber tatil yapıyorum, geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. En güzel yerlerine gidiyoruz. Sizinle beraber gezmek istedim. Okinawa, yıllık sıcaklığı 30 derecelerde olan tropikal adalardan bir tanesi. Eğer Ocak ve Şubat ayında gelirseniz ortalama 24-25 derecelerde, Temmuz ve Ağustos'ta gelirseniz de 30-35 derecelerde sıcaklıklar oluyor. İnanılmaz güzel turkuaz mavisinde denizleri, harika doğasıyla gerçekten Japonya'nın hatta dünyanın en güzel adalarından bir tanesi. Burada insanlar o kadar sağlıklı besleniyorlar ki 100 yaşın üzerinde binlerce insan yaşayan dünyanın yegane adalarından bir tanesi. Okinawa'nın yemekleri, havası da harika. Arada bir yağmurları ve tayfunlarıyla da çok meşhur bir ada. Mesela sabah hava çok sakin, güneşli ve sıcakken öğleden sonra birden rüzgar vurabiliyor. Şimdi olduğu gibi ve sonra fırtına çıkıyor ve yağmurlarla sarsılıyor her yer. Gerçekten çok ilginç bir ada. O zaman hep beraber Okinawa'yı gezelim mi? Hadi bakalım. Merhaba güzel insanlar. Bugün sizi Japonya'nın sadece sushi ve samuraylardan ibaret olmadığı muhteşem bir adasına götürüyorum. Burası öyle bir yer ki Tayland desen değil, Hawaii de değil ama sanki bir Hawaii havası varmış gibi Japonya'nın tropikal adalarına yani Okinawa adalarına götürüyorum. Okinawa öncelikli olarak Japonya'nın en güneyinde yer alıyor. Hatta anakaraya 2 saat mesafede, Tayvan'a ise sadece 1 saat mesafede. Uçakla anakaradan 2,5 saatlik mesafede olan Doğu Çin Denizi ile Pasifik Okyanusu arasında yayılmış 160'tan fazla adadan oluşan bir takım ada. En büyük olanına da Okinawa Adası deniyor ve bu adanın da merkezi ve havaalanının olduğu bölgede Naha. İşte Japonya'nın Karayipleri. Konaklama için Onna köyünde bir tane otel seçtik. Banyosu, odası gayet büyük, temiz ve deniz manzaralı. Fiyatı da gayet uygun. Genelde buradaki otellerin fiyatları gecelik $100-150 civarında oluyor. Bu oteli de sevdik. Havuzu çok küçük ama temiz ve hizmeti de güzel bir otel. O yüzden burada kalacağız. 光の中映し出す無邪気に彩られたその瞳 Yeah 素朴な日々を満たす君がいるだけで Yeah ありがちなシナリオ頭の中駆け巡らせて Bu arada Okinawa tropikal bir iklime sahip. Yılın 365 günü hava en az 25 derece. Tabii ki çok sıcak olduğu dönemler, fırtınalar, tayfunlar okyanusun tam ortasında olduğu için hiç eksik olmuyor. Bazen çok güçlü yağmurlar oluyor. Kar görmeniz imkansız. Bolca palmiye ağacı göreceksiniz. Etraf o kadar sıcak ki palmiye ağaçları ile birlikte muhteşem tropikal bir ada. Bitki örtüsü ne dersek her yer yemyeşil. Mango, ananas, begonviller, her yerde çiçekler var. Herkese günaydın. Benim için deniz tatili, sabah erkenden gün doğumuyla beraber kalkmak ve kahvaltıdan önce denize girmek. Çünkü tuzlu su yani deniz suyu o geceden kalma mahmurluğumu alıyor ve
kahvaltıdan önce tam bir enerjiyle doğmama sebep oluyor. Böyle yeniden doğmuşum gibi, çok uzun bir spor yapmışım gibi bütün enerjimi veriyor ve kahvaltıya hazırlıyor beni. O yüzden deniz tatillerinde erkenden kalkıp denize girmek o kadar hoşuma gidiyor ki ve tek başıma oluyorum. Sanki bütün deniz bana aitmiş gibi oluyor. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para huir de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Ben arkadaşlarımla Naha'ya indim. Biz Osaka'dan geldik. Tabii ki uçakla. Okinawa'ya çünkü Japonya anakarasından gemiyle ulaşmak imkansız. Ve Naha bildiğiniz büyük bir şehir. Yani Naha'da kalmanıza gerek yok. Hatta hiç tavsiye etmiyorum. Kalabalık ve betonarme bir şehir. Ama eğer Naha'dan biraz uzaklaşırsanız bizim yaptığımız gibi biraz daha Onna tarafına veya daha da güneye inerseniz o zaman çok tatlı köyler ve çok tatlı kasabalarda, güzel tatlı otellerde kalabilirsiniz. Okinawa'da bütün yıl boyunca hava sıcaklığının en az 25 derece olduğunu söylemiştim. Ama her iklimde de gidilmiyor tabii ki. En güzel zaman Nisan ve Haziran arasında. Hava ılık, çok sıcak olmuyor ve plajlar çok sakin oluyor. Temmuz ve Ağustos'ta giderseniz eğer tabii ki çok sıcak ama turist kalabalığı biraz daha fazla olabilir. Güzel yaz festivalleri Temmuz ve Ağustos'ta oluyor. Eylül-Ekim'de giderseniz daha sakin bir dönem oluyor. Hatta uçak biletleri biraz daha ucuz ama fırtınalar ve tayfunların olduğu bir sezon olduğu için uçakların iptal olması veya aşırı derecede gecikmeler olması mümkün. O yüzden Eylül-Ekim'i pek tavsiye etmiyorum. Kış aylarında da tabii ki biraz daha soğuyor. Ama yine de güzel oluyor ve uygun fiyatlı oluyor her yer. Ama denize giremezsiniz çünkü plajların birçoğu özellikle kış aylarında yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında kapalı oluyor. O yüzden de kış aylarında pek insanlar burayı ziyaret etmiyorlar. Okinawa'nın yüz ölçümü yaklaşık 2280 kilometre kare civarında. Nüfusu ise 1,5 milyona yaklaşmış durumda. En yoğun olan kısım da Naha.
Ama ben köyde kalayım derseniz benimle birlikte Onna şehrine gidiyorsunuz. Okinawa'nın havası aniden gün içinde değişebiliyor. 35 derece, çatır çatır sıcak, masmavi gökyüzü varken birden yağmur başlıyor. Yine hava aynı sıcaklıkta ama yağmurla birlikte nem artıyor tabii ki. Yine de güneş de varken, yağmur da varken denize girmek çok keyifli. I'll be waiting for you. Don't let your heart become trouble. No matter how long or soon, my love remains true, and I'll be waiting for you. Yo te espero aquí, que tu corazón no se afane, sin importar cuánto tiempo pase este amor, aprende a esperar. Your touch is a memory. Amerikan kasabasına hoş geldiniz. Hala Okinawa'dayız bu arada. Arkadaşlar, hiç daha önce gelmemiştim. Çok tatlı bir kasaba var burada. Amerikan kasabası da diyebiliriz. Meksika'ya da benziyor. Rengarenk evler, harika dükkanlar, alışveriş yapmak için çok fazla şey var ve muhteşem deniz kenarındaki kafeler. Yani Japonya'nın ortasında bir Amerika kasabası diyebiliriz. Burası Chatham bölgesinde. Eskiden Amerikan askerlerinin kullandığı askeri bir üs bölgesiymiş. Zamanla hadi biraz da eğlenceli bir yer yapalım, yalnız kalmayalım, başkaları da bize katılsın diyerek rengarenk, canlı bir yer haline getirmişler. Burası öyle bir yer ki bir yandan hamburgerciler, diğer yandan da sağlıklı Japon yemekleri. Bir köşede Elvis Presley heykeli, öbür köşede Meksika yemekleri ve Japon dövmeli amcalar. Burada ne var derseniz eğer, tabii ki bolca alışveriş yapabileceğiniz yerler, deniz kenarında harika kahve
içebileceğiniz kafeler, sağlıklı yemek yiyebileceğiniz salata barları, restoranlar, muhteşem bir yer. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Hem Amerikan tarzı hem Okinawa tarzı, araya biraz da Meksika tarzı karıştırmışlar. Muhteşem bir deniz manzarası. Eğer Okinawa'ya gelirseniz buraya bayılacaksınız. İklimi ve okyanusun tam ortasında olması sebebiyle tabii ki insanlar genelde deniz ürünleriyle, taze ve az pişmiş yiyeceklerle besleniyorlar. Bu yüzden de dünyanın en uzun yaşayan insanları bu adada yaşıyor. Okinawa dünyada mavi bölgeler olarak bilinen, insanların uzun ve sağlıklı yaşadığı birkaç yerden biri. 100 yaşını geçen insanların sayısı o kadar fazla ki 70 yaşındakiler burada genç emekli kategorisine giriyorlar. Tabii ki sebze ağırlıklı, az etli, aktif yaşam, güçlü aile bağları, bol bol kahkaha ve neşe. Okinawa halkına gelecek olursak eğer, Japonya'nın diğer bölgeleri, yani özellikle anakaradan farklı olarak kökeni biraz daha değişiyor. Ryukyu kökenli halk hem fiziksel olarak hem de kültürel olarak biraz daha farklı. Mesela ciltleri biraz daha koyu ama daha neşeli ve daha sıcakkanlılar. Adaya indiğimiz anda taksi şoförleri bizimle sohbet etmeye başlıyor. Bu arada buraya arkadaşlarımla beraber geldim. Ama sadece beni göreceksiniz. Onlar kamera arkasında olacaklar. Buranın insanları çok sıcakkanlı ve çok rahatlar. Ve buranın yemekleri de anakaraya göre biraz daha farklı. Daha sağlıklı besleniyorlar. Bu arada Okinawa'nın ünlü yemeklerinden de bahsetmek istiyorum size. Özellikle Japonya'nın klasik mutfağından biraz daha farklı. Mesela Goya champuru denilen acı kabakla yapılan sebzeli yumurtalı sotelenmiş bir yemekleri var ki inanılmaz. Okinawa sobası. Normal soba gibi değil, daha kalın ve ramenimsi bir soba. Etli ve doyurucu. Yani soba dediğimiz aslında pirinçten yapılmış bir makarna çeşidi. Ve rafute, uzun pişmiş tatlı soya soslu etli güveçleri. Sonra mor renkte tatlı patates dondurması ve kurabiyeleri çok meşhur. Peki kısaca tarihinden bahsedersek eğer, Okinawa bir zamanlar Ryukyu Krallığı imiş. Çin, Japonya ve Kore arasında hem ticaret yapılan hem de tüm bu ulusların birleştiği ortak noktalardan bir tanesi. Hiç kimseye düşman değilim diyor. Yani barışçıl bir ada. Ta ki 1879 yılına kadar. Japonya 1879'da Okinawa'yı tamamen ele geçiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da tabii ki burada Japonya'nın kara savaşları olmuş. Hüzünlü bir tarihi var. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950'lerde de tamamen yeniden yapılanmaya giriyor. Şu an Okinawa'nın içinde çok büyük bir Amerikan üssü var. Bunu da tabii ki notlarıma eklemek istiyorum.
Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad. Del bus te vi pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Eres la niña perdida, el chico me preguntó. No había entendido que esa niña era yo. Después de 6 horas encontré donde bajar, crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó. Estaba sola frente al mar. Nunca me voy a olvidar. Estaba sola frente al mar. Acapulco eres.
Bu seferki Okinawa gezim harika geçti. Arkadaşlarımla oldukça güzel, verimli bir gezi yaptık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ve bir gün umarım siz de Okinawa'yı ziyaret edersiniz veya gitmek istediğiniz bir yeri. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki gezimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.